Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir çanta çalışması yapacağız. Çantamız görmüş olduğunuz gibi böyle çok tatlı, çok şirin bir çantamız. Şöyle içini de göstereyim. İçi de bayağı bir geniş. Üzerine şöyle kiraz yaptım ben. Ben çok severek ördüm arkadaşlar bu çantayı. Bayağı da bir ördüm. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Çantamız için gerekli olan malzemelerimiz 200 gram kadar, tam tartmadım ama 200 gram kadar kağıt ip kullandım. Bunun yanında şu kirazları yapmak için kırmızı ve yeşil olmak üzere şöyle koton ip kullandım. Bunun yanında şöyle bir çıt çıtımız var. Açma kapama. Tığ olarak da 3,5 milim çantamızı örmek için ve 2,2 şu kirazlarımızı örmek için tığ kullandım. Az biraz da elyaf kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar çantamızı örmeye geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Paylaşımlarımı sosyal medyada paylaşırsanız yine çok sevinirim. Şimdi dilerseniz örgümüzü örmeye başlayalım. Ben bu sefer şöyle bir kırık beyaz ip kullanacağım. Öncelikle 3,5 milim tığımızı kullanıyoruz çantamızda. Bunun için 5 adet 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet zincir çekiyoruz. Ve bunu şu ilk yapmış olduğumuz zincirle şu şekilde halka şekline getiriyoruz ilmek kaydırmayla. 1, 2, 3. 3 adet zincir çekiyoruz. Ve bu halkanın içine tığımızı geçirip şöyle 1, 2, ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde 1, 2, ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İkili trabzanımızı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Toplamda 12 adet ikili trabzan yapıyoruz. 12 adet ikili trabzanımızı yapalım. Aralara birer zincir çekerek. Evet, 12 adet ikili trabzanımızı yaptık. Yine bir zincir çektik son trabzandan sonra ve ilk yapmış olduğumuz 3 tane zincirimiz vardı. Onun ikincisine şöyle tığımızla ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. İlmek kaydırmamızı yaptık. Daha sonra halkamızın içine yine bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Daha sonra 1, 2 ve 3. 3 adet zincir çekiyorum. Şu bir zincir çekmiş olduğumuz şu aralara bir adet zincirle birlikte 2 oluyor. İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şu aralara ikişer adet ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyorum. Boşluklara 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Örüyoruz. Araya bir zincir çekiyorum. Boşluklara 2 adet ikili trabzan. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şu şekilde.
Evet, sıra sonuna geldik. Bir zincirimizi çektik. 3 zincir çektiğimiz yere ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra yine yanındaki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıp şu bir zincir çektiğimiz yere geliyoruz. 1 2 3 üst zincir çekiyoruz. Şu boşluğa zincirle birlikte 3 tane ikili trabzanımız oluyor. 2 tane yapıyoruz da zincirle birlikte 3 oluyor. Araya bir zincir çekiyoruz. Şu boşluklara 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Boşluklara 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Boşluklara 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, sıra sonuna geldik yine. Zincirimizi yapıyoruz ve ilk yapmış olduğumuz 3 zincir vardı. Onun tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Tabii birleştiremedik. Şaşırtıcı bir şekilde. Daha sonra 1 2 3 dördüncü sıramızdayız arkadaşlar. 3 zincirimizi çektik. Şimdi şu trabzanlarımızın tepesine tığımızı batarak ikili trabzan yapıyoruz. Trabzanların tepesine birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Şu zincir çektiğimiz boşluklara 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Her boşluğa 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Trabzanların tepesine de birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Her trabzanın tepesine bir adet, boşluklara 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın boşluğa geldim. Buraya 2 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Trabzanın tepesine, her trabzanın tepesine birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Trabzanların tepesine birer adet, boşluklara 2'şer adet ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Burada yine 3 zincir çektiğimiz yerden şu 3. zincirin tepesinden ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5. sıramıza geçiyoruz. Yine 1 2 3 zincir çekiyoruz ve her yapmış olduğumuz trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Tabi bunu 3. trabzanımız, 4. trabzanımız, 5. de bir artırma yapıyoruz. 4 trabzan örüyoruz, bir artırma yapıyoruz. Yani 5. trabzanın tepesine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 4 5.'ye 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1. trabzanımız, 2. trabzanımız,
3, 4, 5. de çift trabzan yapıyoruz. 4 trabzan örüyoruz, bir artırma yapıyoruz. 4 trabzan örüyoruz, bir artırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. 4 trabzan yap, 5.'yi çift olarak ör. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Dört trabzan ör, bir artır. Evet, 5. sıranın da sonuna geldik. Yine burada aynı işlemi yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz 3 zincirin tepesine ilmek kaydırmayla birleştirip 1, 2, 3. 3 zincir çekiyoruz. Yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine yine bir ikili trabzan yapıyoruz. Beş adet trabzan yaptıktan sonra 6. da artırma yapıyoruz. 6. trabzanın tepesine çift trabzan yapıyoruz. 5 tane tek trabzan ördükten sonra 6. trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani 5 tek 1 çift olarak. Altta 4 tek 1 çift yapmıştık. Üstte 5 tek 1 çift olarak örüyoruz. 2, 4, 5. 5 tek ördük. Şimdi 6.'yı çift olarak öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 tek 1 çift olarak örüyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki sırada 6 tek 1 çift, son sırada da 7 tek 1 çift olana kadar örelim. Evet arkadaşlar, son sıramızda ördük. 7 tane tekli bir artırma olarak en sonda bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıramızı tamamladık. Sizler dilerseniz daha da büyüğünü yapmak isterseniz 7 tek bir çift yapmıştık en son. 8 tek bir çift, 9 tek bir çift olarak devam edebilirsiniz. Şimdi bu aynı parçadan bir tane daha örelim. Ben daha önce örmüştüm. Bir tane daha. Şimdi birleştirmesini göstereceğim size. Birleştirmesine şu ters yüzler içe gelecek şekilde iki parçamızı alıyoruz elimize. Bu son ipimizi kesmemiştim. Herhangi bir yerinden şöyle ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1, 2. İkinci ilmek, arkadan da yine bir ikinci ilmeğe şöyle tığımı geçiriyorum. Daha sonra 1, 2. Başını doluyorum. Aynı yere 1, 2. Başını doluyorum. Aynı yere 1 ve 2. İkili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere 1, 2. Tekrar başını doluyorum. Toplamda 5 defa aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 5 adet aynı yere ikili trabzan yapıyorum.
Daha sonra 1 2 ikinci ilmeğe arkadan da yine aynı şekilde bir ikinci ilmeğe şöyle sık iğne ile birleştiriyorum. Başını doluyorum. 1 2 ikinci ilmeğe ve arkadan da arkadaki parçadan da yine bir ikinci ilmeğe batıp 1 2 3 Arkadaşlar o kadar sıcak ki bakın elim aşırı derecede terliyor. Aşırı sıcaklar var. 4 ve 5. Evet, 5 adet ikili trabzan yaptık. Aynı ilmeğe 1 2 ikinci ilmeğe tekrar arkadan da aynı şekilde tığımıza batıp şöyle sık iğne ile birleştiriyoruz. Yine başını doluyoruz. 1 2 ikinci ilmeğe arkadan da yine bir ikinci ilmeğe tığımızı geçirip buraya da 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. İkinci ilmeğe 4'ü yaptık. Şimdi 5.'yi de yaptıktan sonra bir ikinci ilmeğe önden ve arkadan tığımızı geçirip bazen de geçiremiyoruz. Şu şekilde birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde şu ağız kısmının genişliğine siz kendiniz de karar verebilirsiniz. Şöyle ortalama şöyle göz kararı gösteriyorum. Şuraya kadar şöyle bu işlemi yapalım. Şöyle şimdi ölçü vereceğim de bazen buradan nasıl bir ölçü verebilirim onu da bilmiyorum. 17 santim kalana kadar diyeyim veya 16 kalana kadar bu işlemi tekrar edelim. Evet arkadaşlar, çantamızın etrafında bakın geçtik, bir çiçek gibi oldu. Şimdi şuranın ölçüsünü size vermemiştim ama şöyle bir şey verebilirim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane şöyle yaprak mı diyeyim artık, yaprak yaptım ben. Bunun şurasının genişliğine siz kendiniz karar verin. Böyle elinizi koyduğunuzda yani 18'de yapabilirsiniz, 19'da yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Çantamızın şöyle ben size çapını da göstereyim. Toplamda 24-25 santim genişliğinde bir çantamız. Şimdi burada ben ipi normalde kesmiyorum burada ama ipim az kaldığı için çantamızın askısında da böyle düğüm olmasın diye burada ipimi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Normalde kesmiyorum. Dediğim gibi ipim az kaldığı için yeni bir şeye başlayacağım. Burada bir zincir çekiyorum çantamızın sapı için arkadaşlar. Şuradan şu ilk başlamış olduğumuz yerden şöyle tığımı geçiriyorum.
Eğer ipiniz benimki gibi az kalmadıysa ipi koparmadan da devam edebilirsiniz. Şu şekilde tutturuyorum ve istediğim uzunluğa gelene kadar zincir çekiyorum. Şöyle ortalama diyeyim ben size 95 santimetre falan. Çünkü bu çapraz bir çanta ama ben çapraz kullanmayacağım derseniz sapının uzunluğunu siz kendiniz karar verin. Bu çapraz kullandığımız için ben 95 santim falan yapacağım. Böyle 95 santimetre olana kadar zincirimizi çekiyoruz. Bu şekilde 95 santim olana kadar çekelim. Evet arkadaşlar, ben yeterli uzunluğa gelene kadar zincirimi çektim. Şöyle ortalama 95-100 santimetre kadar. Daha doğrusu sizin için ölçtüm. Ben bunu kendi bedenime göre yaptım. Sizler dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi bunu şurada şöyle birleştiriyoruz. Karşı taraftaki, bakın buradan şuraya birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve her zincirin içine birer adet sık iğne yapıyorum. Her zincire birer adet zincir yapıyorum. Pardon, sık iğne yapıyorum. Zincirimizin sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Her zincire bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar, zincirimizin sonuna kadar bu işlemi tekrar edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şu ilk yapmış olduğum yere, başlamış olduğum yere yine sık iğne ile birleştiriyorum arkadaşlar. Birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu ipleri de daha sonra yok edeceğiz. Çantamızın şöyle askısı tamamlandı. Sadece şu kirazları kaldı. Onları göstereceğim. Evet arkadaşlar, çantamızın kirazına geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Ben daha önceki videolarımda bakın şöyle lavanta çiçekleri örmüştüm. Sizler de dilerseniz o videomu seyrederek böyle lavanta çiçekleri de dikebilirsiniz. İsterseniz kiraz da dikebilirsiniz. Ben şimdi size lavantanın videosu olduğu için göstermiyorum. Şimdi kiraz yapımını göstereceğim size. Bunun için kırmızı ipimizi alıyorum. Sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine tığımızı geçirip
2 adet aynı sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yanındakine yine aynı şekilde 1 2, her sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyoruz. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. Şu şekilde toplamda 12 adet, 2 4 6 8 10 12. Gürültüden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi 12 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra şöyle ben bir ilmek belirleyici koyacağım. Farklı renkte bir ip kullanıyorum. Daha sonra 3. sıramızda ilk yapmış olduğumuz sık iğneye bir sık iğne, yanındakine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Onun yanındakine bir sık iğne, onun yanındaki sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yani bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir tek bir çift. Evet, sıra sonuna kadar bir sık iğne bir artırma olarak ördük. Şimdi 4. sıramızdayız. 4. sıramızda yine ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine bir sık iğne, yanındakine yine tek bir sık iğne, onun yanındakine aynı ilmeğe 2 adet sık iğne örüyoruz. Yani 2 tek, 1 2, yanındakine 2 adet sık iğne. 2 tek bir çift. Çifti yaptık. Şimdi yanındakine bir sık iğne, onun yanındakine bir sık iğne, 3. ilmeğe 2 adet sık iğne. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. 2 tek bir çift olarak. Sıra sonuna geldik. 4. sıramızda ördük. Şimdi arkadaşlar 4 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Her sık iğnenin tepesine bir adet sık iğne örüyoruz ve bunu 4 sıra örüyoruz. Hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. 4 sıra bu şekilde örelim. Toplamda 24 adet sık iğnemiz var. Evet, 4 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi 2 sık iğne örüyoruz. Bakayım, 2 4 6 8 9. sıradayız. 2 sık iğne örüyoruz ve bir eksiltme yapıyoruz. Eksiltmeyi şu şekilde 1 2 2 ilmeği alıyoruz. İkisini aynı anda örüyoruz. Tekrar 1 2 2 sık iğne örüyorum. Birinci ilmekten birinci kanadı alıyorum. İkinci ilmekten de birinci kanadı alıp ikisini aynı anda örüyorum. Tekrar ediyorum. 1 2 2 sık iğne örüyorum. Yanındaki ilmeğin tek kanadını, onun yanındaki ilmeğin tek kanadını alıp ikisini aynı anda örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. 2 sık iğne örüp bir eksiltme yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi tekrar ilk sık iğnemizi örüyorum. Yanındaki sık iğneden
ilk kanadı alıyorum. Onun yanındakinden yine bir ilk kanadını alıp ikisini aynı anda örüp bir eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Onun yanındaki sık iğnenin ilk ön lobundan, onun yanındaki sık iğnenin ön lobundan alıp ikisini aynı anda örüyorum. Yani bir sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yine devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir eksiltme. Ve sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir eksiltme yaptık. Ben içini elyafla doldurdum. Sizler de doldurun arkadaşlar. Şimdi son sıramızdayız. İpi koymama gerek yok ama siz karıştırmamak için koyabilirsiniz. Şimdi hep eksiltme yapacağız. 2 ilmeğin ön loblarından alarak sıra sonuna kadar hep eksiltme yapacağız. Yani toplamda 6 tane eksiltme yapmış olacağız. Bazen böyle şeyler de olabiliyor. Ön loblardan alarak sıra sonuna kadar eksiltmemizi yapıyoruz. Son eksiltmemiz. Evet. Bu şekilde şöyle ipimizi kesiyorum. Daha sonra az biraz uzun kestim. Bunu iğnemize geçiriyorum. Şimdi şu kalan ilmekler vardı bakın. Buralardan iğnemi şöyle her ilmeğin ön lobundan iğnemi geçiriyorum. 6 adet geçirdikten sonra şöyle hepsini aynı anda çektiğimde bakın kapanmış oluyor. Şimdi bunu iğnemizi şöyle herhangi bir yerinden çıkartıp acele ettikçe tabii bu işler olmuyor. Sonra ilk yapmış olduğumuz bakın şuradan iğnemi çıkartıyorum. Şöyle. Evet. Kirazımızın biri tamamlandı. Aynısından bir adet daha yapıyoruz. Ben daha önce yapmıştım şu şekilde. Şimdi kirazımızın sapını ve yaprağını yapacağız. Bunun için de yeşil ipimizi alıyorum. Bir sabitleme zinciri çekip şuradan bakın kapatmış olduğumuz yerden tığımızı geçirip bir zincir çekiyoruz. İyice sıkıştıralım. Tekrar bir zincir çekip bakın şu ilk zincir çektiğimiz yerden tığımızı geçirip bir zincir çekiyoruz. Alttan yine yapmış olduğumuz yerden tığımızı geçiriyorum. Zincir yapıyorum. Yine alttan tığımızı geçiriyorum. Yani çift zincir yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 sıra örmenize gerek kalmadan bir alttaki zincirin şöyle çok kolay bu şekilde dilediğiniz uzunluğa gelene kadar
Şöyle ben normalde 20-21 adet falan öreceğim. Uzunluğuna siz kendiniz de karar verebilirsiniz. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olmuş. Şöyle 18-20 arası iyidir arkadaşlar. Oraya kadar zincirimizi çekelim. Evet, 20 adet zincirimi çektim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra aşağıya inip şuradan şöyle geçiriyorum. Hatta çift kat geçireyim. Şöyle. Tekrar aynı işlemi örmeye devam ediyoruz. Buradan da 20 sıra örmüştüm. 6 çıkarınca 14 sıra daha örelim. Diğer kirazımıza sabitleyeceğiz. Onu göstereceğim. Şöyle bakın. Şurası kirazımızın sap kısmı oldu. Böyle 14 sıra daha örelim. 14 sıramızı ördük. Şimdi diğer kirazımızı alıp burada şöyle sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bir zincir çekip ipimizi kopartıyoruz, kesiyoruz. Daha sonra bu ipleri şöyle iğnemize geçirip buradan da çıkartıyoruz. Bunu da aynı şekilde geçirip bakın kirazımız oldu. Şimdi yaprağına geçeceğim. Evet, kirazımızın yaprağı için arkadaşlar 11 adet zincir çektim ve 10. zincire şöyle sık iğne yaptım. Onun yanındaki zincire başını doladım ve tek seferde çektim. Çakma sık iğne yaptım. Onun yanındaki zincire ikili trabzan yaptım. Yine yanındaki zincire ikili trabzan yaptım. Onun yanındakine 1, 2, 3. Üçlü trabzan yaptım. Daha sonra yanındakine tekrar üçlü trabzan yaptım. Geri dönüyoruz, tekrar geri dönüyoruz derken şimdi çıkış yapmıştık. Tekrar aşağıya iniş yapıyoruz. İkili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine tekrar ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındaki zincire tek başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Son zincirimize yine bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekip karşıya geçip karşı tarafa yine bir sık iğne yapıyorum. Onun karşısına başını dolayıp bir çakma sık iğne, onun karşısına ikili trabzan, yine bir ikili trabzan yanındakine, onun yanındakine 1, 2, 3, üçlü trabzan. Tekrar yanındakine 1, 2,
üçlü trabzan yapıyorum bir adet. Tekrar ikili trabzan, onun yanındakine yine ikili trabzan, yanındakine bir çakma sık iğne, başını doluyorum, tek seferde çekiyorum. En sona da yine bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptıktan sonra şu son yapmış olduğum, şuradaki ilk yapmış olduğum sık iğneye şöyle ilmek kaydırma yapıp tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyorum ve tekrar buradaki aynı işlemi yapıyorum. 10. zincire bir sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikili trabzan. Onun yanındakine tekrar ikili trabzan. Yanındakine 1, 2, 3. Üçlü trabzan. Tekrar bir adet üçlü trabzan yapıyorum. Yanındaki zincire bir ikili trabzan, onun yanındakine yine ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine çakma sık iğne ve son ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Şimdi karşıya geçmek için ipimi şöyle geçirip alttan bir zincir çekiyorum ve hemen şu karşıda sık iğnenin karşısına bir adet sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine başını doluyorum, çakma sık iğne yapıyorum. Daha sonra yanındakine ikili trabzan, onun yanındakine yine ikili trabzan, yanındakine 1 2 3 üçlü trabzan, bir üçlü trabzan daha yapıyorum yanındakine. Daha sonra bir ikili trabzan, yanındaki ilmeğe bir ikili trabzan, yanındaki ilmeğe tekli trabzan, son ilmeğimize geldik. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptıktan sonra şöyle yine ilmek, şu ilk yapmış olduğum sık iğneye ilmek kaydırma yaparak şöyle bakın bir zincir çekip tekrar şu bakın şurada bir damar var, oraya tığımı üstten sokup ipimi alttan şu şekilde geçiriyorum. Tığımı üstten sokup ipi alttan geçiriyorum. Burada bir zincir oluşturuyorum. Buradaki bakın şurada belli zaten tığımızı sokacağımız yerler. Bu şekilde şu ortaya kadar geliyoruz. Bakın son sık iğnemizi yaptıktan sonra tığımı şöyle alta geçirip buradan da şu kirazımı alıyorum. Hava birden değişti arkadaşlar. Hava bulutlandı. Ağustos'un ortasında. Şöyle bunu burada sabitliyorum. Tekrar tığımı şu ortadan geçiriyorum. Burada dikiş olayı olmasın diye hepsini aynı anda yapmak için bu olayı yapıyoruz. Ama sizler dilerseniz iğneyle de tutturabilirsiniz veya silikonla. Ama bu daha
sağlam bence. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Son şu yapmış olduğumuz yerde tığımızı geçirip bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Daha sonra bu ipimizi arkada yürüterek kaybediyoruz. Biraz acele ediyorum video fazla uzamasın diye. Sanırım kiraz çantadan daha uzun sürdü videosu. Evet arkadaşlar, kirazımızı da bitirdik. Şu şekilde. Daha önce de göstermiş olduğum gibi, isterseniz daha önceki videolarımda paylaştım. Lavanta da dikebilirsiniz buraya. Kiraz da dikebilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. İlla kiraz veya lavanta değil, dilediğiniz aplike desenler yapabilirsiniz. Evet, buraya kirazımızı şu şekilde dikeceğiz. Ben daha önce şu şekilde çıtını dikmiştim. Kirazımızı da burada şöyle tutturabiliriz. Evet arkadaşlar, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı sosyal medyalarınızda paylaşırsanız yine çok mutlu olurum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.